Yakınlarımdan size gelenler oldu. Daha sonrasında ben sizi sosyal medyadan takip etmeye başladım. Daha sonra sizinle görüşmeye geldim. Çok güven aldım. Sonucun da çok iyi olacağından şimdiden eminim. Sevgili Sümeyra, etrafındaki birçok kişinin dişlerini biz yapmışız. Onlar da memnun olmuşlar. Sen de bunu dile getirdin. Çok teşekkür ederiz. Şimdi senin yolculuğundan bahsedelim. Önce sen bize neye ihtiyacın olduğunu, neleri gülüşünde sevmediğini anlattın. Şimdi biz bir analiz yapacağız. Sonra senin detaylı filmlerini çekeceğiz. 3 boyutlu tarayıcımızla dişlerini tarayacağız ve sana bir tasarım oluşturacağız. Eğer sen de onaylarsan seninle de bir yolculuğa çıkmış olacağız. Şimdi sevgili Sümeyra'nın fotoğraflarını çektik, gülüşünü analiz ettik. Şimdi sizinle biraz bunları paylaşmak istiyorum. Sümeyra'nın dişlerinde yoğun bir diş çapraşıklığı var. Yaşı çok genç ama arayüzlerde çürükler de oluşmuş. Buna bağlı çok yoğun diş renkleşmeleri var. Yüzüne baktığımda neredeyse sol taraftaki dişlerin hiç gözükmediğini görmekteyiz. Sağ tarafta dişler gözükürken solda gözükmeyince karşıdan bakılır ve yüzünüzde bir asimetri olduğu düşünülür. Biz tasarımda bunu değiştireceğiz. Bir de negatif eğim çizgisinden bahsetmek istiyorum. Hasta güldüğü zaman alt dudak kontürüyle üst dişlerinin uçları arasında yay şeklinde birbirine paralel bir çizgi vardır. Burada maalesef bu eğim biraz negatife geçmiş durumda. Biz bunu pozitife geçireceğiz ve sol taraftaki dişlerini daha görünür hale getireceğiz. Böylelikle hem simetrik bir gülüş kazanacak hem de gülüşü genişleyecek. Gelin bunu dijital olarak nasıl yapmışız bir de onu değerlendirelim. Smile Design tasarımımızı hazırladık. Bu tasarımı hazırlarken hastamızın yaşına, ten rengine, işine hatta karakterine uygun bir tasarım yapmaya çalışıyoruz. Dişlerin formunu buna göre belirliyoruz. Hastamız bizden beyaz dişler istiyor ama ne kadar beyaz bunu kendisiyle birlikte de konuşup birlikte karar veriyoruz. Ben bu tasarıma baktığım zaman büyük bir renk değişikliği görüyorum. Aynı zamanda gülüşün genişlediğini görüyorum. Gülüşün genişlemesi demek işte bu Hollywood Smile kavramı demek. Yani gülüş dudaklarla aynı çizgide gülüşümüzü doldurduğu zaman elmacık kemikleri daha çıkık duruyor. Bu da bize daha enerjik, daha genç bir görüntü sağlıyor. Hedefimiz bunu yap. Sümeyra Hanım da bu dijital tasarımı gördü, onayladı. O da hazırsa hadi başlayalım tedavimize. Sevgili Sümeyra, yolculuğumuz başlıyor. Hazır mısın? Hazırım. Bugün pembe estetikle başlıyoruz sevgili Sümeyra'nın tedavisine. Eskiden olsa diş etinin seviyelerini düzenlemek için dikiş atılırdı. Yani küçük de olsa bir ameliyat yapılır. Hasta da en az 2 ay beklerdi. Şimdi lazer kullanacağız. Diş eti seviyelerini ayarlayacağız. Biz buna pembe estetik diyoruz. Biz beyaz dişler yapıp dişleri güzel bir hale getireceğiz. Ama eğer diş eti seviyesi yani pembe estetik yapmazsak yine boylarında asimetriler gözükür. Bunu engellemek için lazerle pembe estetiğe başlıyoruz. Sümeyra Hanım'ın diş tedavisini tamamladık. Aslında değişimi siz ekranda görüyorsunuz. Bir de süreci şimdi kendisinden dinleyelim. Sürece nasıl karar verdiniz? Biraz bize anlatır mısınız? Peki. Ben aslında ilk başta süreçle ilgili tedirginliklerim vardı. Ağrı sancı çeker miyim? Sağlıklı dişlerime zarar verir miyim? Ve sonrasında yeni yapılan dişlerime adapte olmakta zorlanır mıyım gibi. Sürekli fotoğrafları inceliyordum ve aslında o gülüşe sahip olmak istediğime karar verdim ve tedirginliklerimi anlatmak için size geldim. Sizin verdiğiniz güvenle işlemi tamamladık. Süreç aynı anlattığınız gibi hem çok hızlı hem hiç ağrı sancı çekmedim ve sonunda elde ettiğim gülüşle de çok mutluyum. Kendimi çok özgüvenli ve enerjik hissediyorum. Hakikaten de Sümeyra Hanım bir takım tedirginlikleri vardı. Çünkü diş estetiği yaptırmak, dişlerime zarar gelecek mi, istediğim estetiğe kavuşabilecek mi? Bunlar hep soru işaretiydi aslında senin kafanda. Peki biz bunları nasıl çözdük? Bir gülüş estetiği uyguladık kendisine. Bizim sana gösterdiğimiz o estetik tasarımdan memnun kaldın mı? Kafandaki soru işaretlerini silmene biraz yardımcı oldu mu? Aslında çok memnun kaldım. Herkes aynı şeyi düşünüyordur. Nasıl bir gülüşe sahip olacağım ve sonucu tabii ki çok merak ediyoruz. Aslında direkt bir fikrim oldu ve oradan aldığım enerji de kararımı netleştirdi.
Çünkü biz kendisinin fotoğraflarını çektik. Hem fotoğraf üstünde dişlerinin nasıl gözükebileceğini planladık, kendisine de anlattık. Hem de ağız içinde bir uygulama yaptık. Sen birebir ağız içerisinde dişlerin neye benzeyeceğini gördün. Mumlu bir tasarım yaptık. Biz buna Vexap çalışması diyoruz. Bu da senin sanırım karar verme sürecini etkiledi. Daha kolay karar verdin. Tabii ki. Sonucu öncesinde görüyor olmak kararımı netleştirdi. Peki şu an nasıl hissediyorsun? Bize şöyle bir özetler misin? Kendimi çok daha enerjik ve özgüvenli hissediyorum. Sümeyra Hanım geldiğinde bütün fotoğrafları çekecektik. Çok mutlu geldi. Hakikaten öyle oluyor. Dişler yapıldıktan sonra insanların gülme isteği artıyor. Çok daha bakımlı ve özgüvenli oluyor. Bunu da biz sende gördük. Çok mutlu olduk. Teşekkür ederim. Bir ömür güle güle kullan Çok sağ inşallah. olun, Hep çok beraber teşekkür olalım. ederim. Hep Çok böyle sağ olun. sağlıkla gül inşallah. Teşekkür ederim. Şimdi sevgili hastamızın gülüşünde neler yapmışız detaylı bir şekilde inceleyelim. Hadi Zeynep'ciğim sen anlat. Nereden başladık? Şimdi ilk önce tasarımla başladık. Öncelikle hem hastamız hem de biz hemfikir olduk sonucun bu şekilde görüneceğine. İlk fotoğrafta Sümeyra Hanım'ın gülüş çizgisine baktık. Şunu unutmayalım. Üst dişlerin gülüş çizgisiyle alt dudağın çizgisi arasında bir oran vardı. Buna pozitif eğim denir. İlk fotoğrafta bu biraz daha düz. Ama biz bunu pozitife yaklaştırdık. Bu birinci değişim. İkincisi, dudak köşeleriyle dişler arasında bir bukal koridor vardır. Biz dişlerin yüzeyini genişleterek kendisine ağız dolusu bir gülüş tasarladık. Ayrıca dişlerinin rengi oldukça sarı. Arayüzde küçük dolgular var. Bunlar sararmış ve renkleşmiş. Dolgularını değiştirdik, dişlerini sağlığına kavuşturduk ve rengini de yine hemfikir olarak birlikte tasarladık. Yani diş rengini hem hastamız beğendi hem de biz beğendik. Bundan başka dişlerindeki çapraşıklığı da giderdik. Peki bu tedavileri nasıl yaptık? Estetik porselen laminalar kullanarak yaptık. Hastamız her evreyi onayladı. Ardından kendisinin dişlerinde küçük preparasyonlar yaptık. Temizlikler uyguladık. Ondan sonra da her zaman söylediğimiz gibi incecik, özenle hazırlanmış laminaları dişlere yerleştirdik. Şimdi size onunla ilgili fotoğraf göstermek istiyorum. Bakın, dişten aldığımız diş miktarı sadece bu kadar. Eğer biz bu dişlere kaplama, kron dediğimiz büyük restorasyonlar yapmak zorunda kalsaydık, diş yüzeyinden çok daha fazla almamız gerekirdi. Bilimsel olarak bu oran şöyle söyleniyor. Diş kesiminde yaklaşık %76 diş kaybolurken laminede diş yüzeyinden %16 maksimum alınıyor. Yani diş minesi hala kendisinde. Ancak yüzeyine yapıştırdığımız lamine ile dişlerin biraz önce senin de anlattığın gibi formu, rengi ve istediğimiz diğer bütün değişiklikleri rahatlıkla yapabildik. Şimdi lamine yapmamızın ne gibi estetik faydaları oldu? Biraz da sen onlardan bahset bize. Şimdi lamineyi incecik yapabiliyoruz. Dolayısıyla diş minenize hiç zarar vermiyoruz. Ama estetik olarak da dişin yüzeyinde nasıl girinti çıkıntılar var, lamine yüzeyinde de bunu hazırlayabiliyoruz. Dolayısıyla lamina son derece doğal ve estetik görünebiliyor. Laminalar uca doğru incelir, uçlarına şeffaflar eklenir. Bu da hastalarımızın daha genç gözükmesini sağlar. Ama ince olmasının bize bir avantajı daha var. O da şu, dişimizin iç yüzeyinde çeşitli katmanlar vardır, renkler geçer. İşte lamina ile incecik olduğu için bu renk geçişlerini görürüz. Yani dişinizin üstüne bir beyaz fayans gibi bir porselen takılmamış olur. İncecik yaprak porselenle doğal dişinizdeki tüm renk geçişleri, uçlarındaki şeffaflıklar kazandırılır ve daha genç görüntü sağlanır. Peki Ececiğim, dişleri koruyoruz tamam ama bu incecik yaprak porselenler kırılmaz mı? Hastalarımız da şunu soruyor, laminanın altından diş çürür mü? İlk önce kırılmaz mı ile ilgili cevap vermek istiyorum. Porselen diş yapıldığı zaman porselenin yüzeyden atma ihtimali laminanın kırılma ihtimalinden aslında daha fazla. Çünkü şöyle düşünün, porselen olduğu zaman dişin yüzeyinde bir katman oluşturuluyor. Ama laminada iki tane cam yüzeyin içerisine bir damla su koysanız ona ne kadar güzel yapışır. İşte laminada böyle. O kadar güzel diş yüzeyine yapışıyor ki dişle bir bütünlük sağlıyor. Yani normal dişiniz çok büyük bir darbe alıp kırılmazsa laminada çok büyük bir travma almadığı sürece kırılmaz. Gayet sağlamdır. Tabii doğru yapılan lamina, kırılma direnci diğer restorasyonlara kıyasla çok daha yüksektir. Çürükle ilgili sormuştun. Çürük de şu şekilde, yine siz dişlerinize iyi bakarsanız lamina var diye dişleriniz daha hızlı çürümez. Nasıl bakıyorsunuz?
Normal dişiniz çürüyor ya da çürümüyor. Laminada değişen hiçbir şey yok. Yani çürüye daha yatkın bir yüzey oluşmuyor. Ya da lamina var diye dişleriniz daha iyi korunmuyor. Sizin ağız hijyeniniz nasılsa dişleriniz de aynı şekilde korunmaya ya da çürünmeye devam edecektir. O zaman laminalar kırılmıyor. Hastalarımız ısırarak her şeyi çiğneyebiliyorlar. Günlük bakımlarında yaptıkları müddetçe neredeyse ömür boyu ağızda sağlıkla kalabiliyor. Peki bu estetik sonuca nasıl ulaştık? Ece, ben birazcık da burada pembe estetikten bahsetmek istiyorum. Çünkü hastalarımız soruyor, peki diş eti estetiğim nasıl olacak? Biz pembe estetiği genellikle lazerle sağlıyoruz. Bunun çeşitli yöntemleri var. Bistüriyle bunu genel klasik cerrahi yöntemlerle de yapabilirsiniz. Ama o zaman iyileşme süresi bir miktar uzayabiliyor. Biz işlem sırasında diyot lazer kullanıyoruz. Diş etinde küçük kontürlemelerle pembe estetiği oluşturuyoruz. Çünkü pembe ve beyazın uyumu bu harmoni ağız içinde çok önemli estetik sağlamakta. Fotoğrafta da hastamızın ağzında da bu estetiği sağladık. Ben şunu eklemek istiyorum. Lazer kullanmanın bir avantajı da büstriyeye göre kanama yok, ağrı yok, iyileşme çok hızlı. Bundan zaten bahsettim. Çok kısa bir süre içerisinde dişlerle uyumlu pembe estetikte lazer sayesinde daha rahat sağlanıyor. Sonuç olarak bu fotoğrafta da görüyorsunuz. Burada hiçbir medikal estetik uygulaması yok. Sadece diş estetiği yapıldı hastamıza. Ama sonuçta hastamız çok daha enerjik, genç ve güzel bir gülüşe sahip olabildi. Özetle yolculuğumuzu sizinle paylaşmak istedik. Laminalar kullandık, gülüş estetiği yaptık. Bizi izleyen, bize eşlik eden, bize katılan herkese çok çok teşekkür ederiz. Sağlıklı günler dileriz.